Herkese selam. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mayasız hamurla, yani sadece un, su ve tuz ile dışı çıtır çıtır, içi kat kat nefis bir börek tarifiyle geldim. Tarifi tüm püf noktaları ile detaylıca anlattım. Denemeden önce mutlaka videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyor ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamurumuzu hazırlayalım. Bunun için 6 su bardağı unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine 1 yemek kaşığı kadar tuz ilavesi yaptıktan sonra tuz ve unu güzelce karıştıralım ve unun orta kısmına bir çukur açıp azar azar su ilavesi yaparak hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Bu arada kullandığımız su oda sıcaklığında olması tavsiyemdir ki hamurumuzun kıvamı da güzel olsun. Ve kullandığım su bardağı ölçüsü her zamanki gibi 200 mililitredir. Yani herkesin evinde bulunan klasik su bardağıdır. 6 su bardağı un için toplamda 2 su bardağından birazcık fazla su kullandım. Yine de göz kararı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada hamurumuzda çok fazla katı bir hamur olmamalı. Börek hamurlarımız genellikle ele yapışan yumuşacık olmalıdır ki açması da kolay olsun. Hamuru birazcık toparladıktan sonra tezgahımıza birazcık un serpiştirelim ve hamuru tezgaha alıp tekrardan yoğurmaya devam edelim. El açması hamur işi tariflerinde, özellikle de bu gibi mayasız hamurla hazırlayacağınız böreklerinizde hamurun kıvamı gerçekten çok önemli. O yüzden yoğurma işlemini en az 5-6 dakika kadar devam ettirip hamurunuzun tamamen ipeksi bir kıvam almasını sağlamanızı tavsiye ediyorum ki açarken de kolaylık olsun. Hamurumuz yeterli kıvama geldikten sonra cevizden büyük, yumurtadan küçük olacak şekilde bezeler yapalım. Hamurun tamamını beze haline getirdikten sonra tezgaha birazcık un serpelim ve hamurlarımızı çay tabağından birazcık büyük olacak şekilde merdane yardımıyla açalım. Eğer hamuru açarken tezgaha yapışmıyor ise un kullanmamanızı veya olabildiğince az kullanmanızı öneririm ki hamurunuzun kıvamı daha da katılaşmasın. Başta da söylediğim gibi ben bu gibi tariflerde olabildiğince yumuşak bir hamur yoğuruyorum ki hamurumuzu açarken yırtılma olmasın. Bu da çok önemli bir püf nokta olarak aklınızda bulunsun. Yani hamurunuzun kıvamı ne kadar yumuşak olursa daha sonra açarken de bir o kadar kolaylık olur. Bezelerimizin tamamını açıp hazırladıktan sonra yanımıza derince bir tepsi veya borcam alalım ve bir dolu yemek kaşığı eritilmiş tereyağının üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştıralım. Elde ettiğimiz yağ ile borcamımızın içerisini güzelce yağlayalım ve hazırladığımız hamurları içerisine yerleştirelim. Üst üste koymadan önce yapışmalarını önlemek için aralarına da bol bol yağ eklemeyi unutmayalım. Bu arada yağımız mutlaka oda ısısında olmalı. Ona da dikkat edelim. Yani sıcak olmasın. Özellikle aklınızda bulunsun. Hamurun tamamını yağlayıp üst üste koyduktan sonra geriye kalan yağın tamamını da üzerlerine gezdirelim. Daha sonra ise tepsimizin üzerine bir poşet veya streçle hava almayacak şekilde kapatalım ve hamurumuzu en az yarım saat kadar bu şekilde dinlenmeye alalım. Hamurumuz dinlenirken bizse geçelim iç harcımızı hazırlamaya. Bunun için uygun bir tavayı ocağa alıp içerisine 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya tereyağı ekleyelim ve 1 adet yemeklik doğramış olduğumuz soğanı da içerisine ilave edip soğanın çabuk ölmesi için, yani diriliğini kaybetmesi için birazcık da tuz eklemesi yaptıktan sonra soğanlarımızı hafif pembeleşinceye kadar kavuralım.
Soğan hafiften pembeleşmeye başladığında üzerine 1 yemek kaşığı kadar domates veya biber salçası ekleyip salçanın çiğ kokusu gidinceye kadar kavuralım. Yeteri kadar kavurduktan sonra ise üzerine önceden haşlayıp hazırlamış olduğumuz patatesleri ekleyip patates eziciyle ezelim. Bu arada ben toplamda 5-6 adet orta boylarda patates kullanmıştım. Yani haşlamıştım. İzlerken sıkılmayasınız diye o aşamaları detaylıca göstermek istemedim. Patateslerimizi ezdikten sonra üzerine yarım çay bardağı kadar süt, 1 çay kaşığı kadar karabiber, 1 silme tatlı kaşığı kadar tuz ve 1 tutam ince kıyılmış maydanoz ekleyelim. Maydanoz sevmiyor iseniz, kullanmak istemezseniz onun yerine dereotu veya taze kişniş de kullanabilirsiniz. Ve güzelce karıştırdık. Artık iç harcımız hazır oldu. Soğumaya bırakalım. O soğuduktan sonra ise geçelim böreğimizi açmaya. Bunun için dinlendirmiş olduğumuz hamurlardan bir tanesini yavaşça elimize alalım ve tezgaha almadan önce tezgahımıza da birazcık yağ gezdirelim. Altı yağlı olmazsa hamurunuzu açması çok da kolay olmayacaktır. Elimizle genişletelim. Genişletmeye başladıktan sonra elimizi hamurun altına alıp yavaşça ileri geri çekiştirmeye başlayalım. Hamur çok kolay açıldığından kesinlikle yırtılmada olmayacaktır. Başta verdiğim püf noktalarına dikkat ederseniz, dediğim gibi, ve de açarken birazcık hamura ince davranırsanız kesinlikle yırtılmada yaşamazsınız. Bu arada açarken orta kısmını tamamen ince açıp kenar kısımlarını da çok fazla kalın bırakmamaya dikkat edin ki daha sonrasında böreğinizin içerisi sert olmasın. Yeteri kadar açtıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı kadar iç harcından koyup öncelikle üst kısmını aşağıya doğru katlayalım. Daha sonra kenarlarını içe doğru katlayıp hamurumuzu rulo haline getirelim. Hamuru sararken çok fazla çekiştirmeyin ki yırtılmasın. Zaten hamurumuz yeteri kadar ince olduğundan buna hiç gerek de kalmayacaktır. Rulo haline getirdikten sonra tekrar bir rulo yapalım. Şöyle artık hazır oldu. Ne kadar güzel bir hamur olduğu zaten bu aşamada bile belli oluyor sanırım. Şimdi geçelim diğer böreklerimizi, yani hamurlarımızı da aynı şekilde açmaya. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden takip ediyor iseniz yorum kısmında bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi belirtirseniz çok sevinirim. Ve de tarifle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmında yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi titizlikle kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi incecik ve de kesinlikle yırtılmadan kolayca hamurumuz açılabiliyor. Bu aşamaya kadar söylemiş olduğum tüm püf noktalara dikkat ederseniz eğer kesinlikle sorun yaşamayacaksınız. Bu arada hangi marka un kullandığım aklınıza takılabilir. Evet, börek ve baklava tariflerinde genellikle 1. sınıf baklavalık böreklik un kullanmayı tavsiye ediyorum. Ama bu tarif için hiç gerek yok. Dediğim gibi söylediğim püf noktalara dikkat etmeniz yeterli olacaktır. Hazır olan böreklerimizi yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimizin içerisine alalım. Eğer böreklerinizi çok fazla yağ ile açmadıysanız üzerlerine geriye kalan yağdan birazcık gezdirebilirsiniz. Daha sonra ise isteğe bağlı çörek otu veya susam serpiştirelim. Ben kavrulmuş susam kullandım. Ve hazır olan böreklerimizi önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişmeye gönderelim. Özellikle kısık ayarda pişirmenizi tavsiye ediyorum ki katları daha belirgin ve çıtır çıtır güzel bir börek olsun. Ortalama pişme süresi ise 30-40 dakikadır.
Ve fırından çıkan böreklerimiz artık servise hazırdır. Şimdiye kadar deneyimlerim sonucu öğrenmiş olduğum, tecrübe edinmiş olduğum genel tüm püf noktaları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım dener ve de beğenirsiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı ve de kaydedip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak için ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.